Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Bugün nefis bir ıspanak borani çorbası yaptık. Anadolu mutfağının nefis lezzetlerinden biri. Üstelik Ramazan'a da, iftar sofralarına da çok yakışıyor. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi ıspanaklarımı 350 gram ıspanak var burada. Minik minik, çok fazla ufaltmadan kestim bıçağımla. Saplarını da koydum, saplarını da atmadım. 3 su yıkadım, bir suda, sirkeli suda beklettim ve aparatım yardımıyla suyunu süzdüm. Bunlar şimdi kenarda bekleyecekler. Bir adet kuru soğanımızı normal yemeklik olarak doğrayacağız. Soğanlarımızdan sonra bir adet kapya biberimizi de güzelce ayıkladık ve yıkadık. İri olarak doğruyoruz küp küp. Çok ufaltmıyoruz, çok büyük de bırakmıyoruz. Ve doğrama işlemimiz bitiyor. Ocağın başına geçebiliriz. Bir yemek kaşığı tereyağımı, dolu dolu ama büyük bir yemek kaşığı tereyağımı tencereme aldım. Bir 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave ediyorum. Tereyağım erisin, hemen soğanlarımı atacağım. Eriyen tereyağımıza soğanlarımızı ilave edip güzelce kavuracağız. Hemen biraz tuz koyacağım. Kavururken tuz biliyorsunuz daha çabuk kavrulmasını ve güzel lezzetli bir karamelize tat vermesini sağlıyor. Soğanlarım güzelce yumuşadılar. Şimdi bu aşamada doğradığım kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. Şöyle hemen 1-2 dakika kapya biberlerle de kavuracağız. Sonra da ıspanağımızı koyacağız. ...2-3 dakika kırmızı biberlerimi de kavurduktan sonra hemen ıspanaklarımı ilave ediyorum. Ispanaklarımı biraz sünüp ufalmasını, hacim kaybetmesini bekleyeceğim. Ispanaklarım sündü. Şimdi hepsini birlikte bir 5 dakika kadar kavuracağım. Muhteşem bir koku oluştu. Ispanağı da çok severim. Çok da sağlıklı ve şifalı. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Daha önce borani mezesini de paylaştım. Bu da onun çorbası. Anadolu'da çok fazla yapılır. Çok leziz, sevilen ve sağlıklı bir çorba. Hele ki Ramazan'a da çok yakışıyor. Şimdi ıspanak mevsimi de. Bol bol yapalım arkadaşlar. Ispanaklarımı bir 5 dakika kavurdum. Şimdi 1 su bardağı kadar haşlanmış nohutum var. Onu ilave ediyorum. 350 gram kadar ıspanağa 1 su bardağı çok güzel yakışıyor, yeterli geliyor. Güzelce bir karıştırıyorum. Hemen biraz daha tuz koyacağım. Tuz zevkinize bağlı. Bir çay kaşığı daha koyuyorum. Biraz da karabiber çekiyorum. Yanda sesini duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kaynayan suyum var. Hemen bu kaynayan suyumdan 6 bardak suyumu ilave edeceğim. Evet, suyumu da ilave ettikten sonra şöyle 1-2 kere daha karıştırıyorum. Fokur fokur kaynamasını bekleyeceğim. Kapağımı kapatıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Fokur fokur kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir yarım saat kadar kaynamaya devam edecek çok kısık ateşte. Çorbam fokur fokur kaynadı.
Hemen şimdi altını kısıyorum. Kapağını tekrar kapatıyorum ve yarım saate yakın kontrollü bir şekilde güzelce pişireceğim. Çorbamız 20 dakikadır kaynıyor, altı kısık. Altını şimdi kapatacağım ama önce terbiyesini yapalım. Bunun için dolu dolu 1 yemek kaşığı kadar un, 4 yemek kaşığı da yoğurt koyuyoruz. Bol yoğurtlu olacak arkadaşlar. Borani adı üstünde. Yoğurtlu olması önemli olan. Sadece terbiye olarak değil, yoğurdun tadını da bolca almak için hatta şöyle 4,5 kaşık ilave ediyorum. Biraz da şöyle limon sıkacağım. Yarım limonun suyunu sıktım. Güzelce karıştırıyorum. Borani biliyorsunuz mezesinde de bol yoğurtlu oluyor. Çorbası da aynı şekilde. Bütün unumu topaklanmayacak şekilde yoğurtla birlikte iyice karıştırıyorum. Sonra da çorbamın suyuyla ılıtacağım. O şekilde ilave edeceğim kesilmesin diye. Çorbam nefis bir şekilde pişti. Şimdi hemen az az kepçe kepçe ilave ederek karıştıra karıştıra yoğurdumu ılıtıyorum. Kesilmemesi önemli. 4-5 kepçe çorbamın suyundan ilave edeceğim ama bunu da yavaş ilave ediyorum ki ılınırken kesilmesin. Bu önemli bir nokta. Yoğurtla yapacağınız bütün çorbalarda bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yine yavaş yavaş yemeğime yoğurdumu ilave ediyorum. Karıştıra karıştıra. Bu aşamada hala çorbamın altı kısık ateşte. Çok yavaş ilave etmeye ve güzelce karıştırmaya özen gösterin. Hemen şöyle bir kepçe daha alacağım suyundan ki kasemde kalanı komple alabileyim, ziyan olmasın. Çok leziz, harika bir çorba oluyor bu. Özellikle de ıspanak borani mezesini sevenler bu çorbaya da bayılacaklar eminim. Şimdi güzelce karıştırıyorum birkaç dakika daha. Altı hala kısık ve yanıyor. Kapatmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yoğurt ve unu da biraz pişirecek. Hatta şöyle biraz altını açtım. Karıştıra karıştıra kaynamaya yaklaştıracağım. İlave ettiğimiz yoğurt oda sıcaklığında olmasına rağmen kaynayan her yemeğe ilave ettiğimiz şey soğumasını sağlıyor. O yüzden mutlaka bir kaynayana kadar altını açın, karıştırın. Çünkü bu yoğurdun ve unun pişmesi gerekli birkaç dakika kaynadıktan sonra. Evet, çorbam kaynadı. Mutlaka bu kaynama aşamasına getirin ki un ve yoğurt dediğim gibi pişsinler. Şimdi altını kısıyorum. Bir 5-6 dakika daha böyle içten içe kaynayarak unum pişmiş olacak. Ama bu aşamada hemen 4 diş sarımsağımı çorbama ilave ediyorum. Bu sarımsak olmadan olmaz arkadaşlar. Boraniyi sarımsaksız düşünebiliyor musunuz? Güzelce karıştırıyorum. Mis gibi de koktu. Tam afiyet, şifa. Bu mübarek Ramazan gününde nefis bir çorba oldu. Aslında çorba diyorum ama başlı başına ana yemek aslında. Birazdan da servis edelim. Evet, nefis ıspanak borani çorbamız hazır oldu arkadaşlar. Gerçekten çok pratik, kolay yapılan ama inanılmaz derecede lezzetli, müthiş bir çorba. Kıvamını da göstermek istiyorum size. Anadolu mutfağının bize hediye etmiş olduğu nefis bir lezzet. Ramazan iftar sofralarına da çok çok yakışıyor. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Eğer şimdiye kadar yapmadıysanız ve ıspanak borani mezesini de çok seviyor, o tadı seviyorsanız bir de çorbasını deneyin. Umarım tarifimi şimdiye kadar keyifle izlemiş, sıkılmadan izlemiş ve beğenmişsinizdir. Evlerinizde dener, şifalanırsınız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı da sizden rica ediyorum. Yapacağım bütün tariflerden hiç kaybetmeden bir an önce haberdar olmak için
bildirim zilini lütfen açın. Eğer bana destek olmayı arzu ediyorsanız sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşıp daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ufak emoji de olsa minik yorumlar yaparsanız gerçekten bana çok büyük destek olursunuz. Çok çok teşekkür ediyorum efendim beni izlediğiniz için bu dakikaya kadar. Destekleriniz ve o güzel yorumlarınız için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşça kalın.